Taşkent'te bir çılgın var ve o bir Türk. Dedi ki eğer bir gün satmak zorunda olursan ya bir Mercedes ya bir BMW karşılığı sat. Onun aşağısında verme dedi. Bu görmüş olduğun şu parçalar eski pazarından alınmış, çürük, kırık, camı yok, içi parlak olmayan, civataları eksik. 11 sefer boyandı bu araba. Hayatımda ilk defa böyle bir fotoğraf makinesi görüyorum. Sovyetler Birliği'nde yasaklanmış bir radyo. Zamanında Amerika'yı dinleyebildikleri için insanlar yasaklamışlar bir. Ciddi söylüyorum, yemek yemeden eve git. İşte bu. Çünkü yarın sabah o rulmanı alıp geldim, burada keyifle şanzımanı topladım. Mesela o benim kendi imalatım. Öyle bir parçayı bulup satın alamazsınız. Mesela şuradaki bağlantı benim imalatım. Evet dostlarım, yeni bir videoyla hepinize selamlar. Böyle araçların içerisindeyim. Bugün çok orijinal bir abimizle tanışacağız. Sizle tanıştıracağım. Emin abi buraya gelmiş, tabiatla iç içe. Kendisi Trabzonlu, tam bir usta, elinden her şey geliyor. Hayatı yaşamayı seven bir abimiz ve çok güzel bir araba yapmış. Arabanın hikayesini sizle paylaşmak istiyorum. Bunun yanında arabayla alakalı da birçok soru soracağım. Biraz tarih göreceğiz, biraz kültür, biraz teknik derken güzel bir hikayeyi takip edeceğiz. Şimdi onun ofisine doğru geldik. Vay 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 vay. Dostlar şuna bakın. Abi selamlar bu arada. Tanıştığıma gerçekten memnun oldum. Ben şimdi kapıda biraz bahsettim sizden. Evet. Sonra dedim ki içeri doğru girelim ve içeride bebek karşıladı bizi yani Eser. Bebek bu demirden başladı. Bak burada yenisi başladı. Aynısından mı olacak abi? Aynısı olacak. Özellikleri farklı olacak bunlar. Böyle sıfırdan bu gördüğünüzde biz yeni bir parça alıp takamıyoruz. Yok zaten öyle bir şey. Yani bunun raporlarını bildiğimiz rapor alacağız. Kendimiz eğip, büyüyüp, açıp kendimiz yapacağız. Her şeyini kendimiz yapacağız. Hazır bir şey yok. Bunu da aynı şekilde yaptın ve bunu yaptık. Çölden mi almıştın abi? Bunu çölden aldım. Bunun aşağı yukarıya %30'u hiç yoktu. Kalan %70'i de çürük ve kırıktı. Evet. Tamamı yaptım. Şimdi abi yolda gelirken hani bana bahsetmiştin. Bu araç orijinalinde böyle mi yoksa yani farklı araçların birleşiminden mi oluştu? Yok hayır. Bu araç orijinali neyse o. Ben ön tamponunda bir iyileştirme yaptım. Ön tamponu bu askeri üretildiği için çok fazla güzel görünüme özen göstermemişlerdi. Ön tamponunu değiştirdim. Bir de orijinalden farklı yaptım şu. Bu arabada iki model üretiyorlar. Pick-up, bu pick-up mesela. Yani pick-up dediğimizde askeri araç 8 kişilik oluyor. Böyle oturmaları var, böyle oturakları var. Bir de bu askeri komutan aracı, kabrelet. Bu da böyle oturuyoruz. Bu 5 kişilik, o 8 kişilik diye. Şimdi onlarda bu arka kapılar olmadığı için tekerlek burada. Bunlardaysa yedek teker bagajda. Ama benim bagaja ihtiyacım olduğu için şunu ben yaptım kendim. Diyelim kamyonet görüntüsü gibi yana aldım ama tabii kamyonetinki sabit. Ben bunu açılır yaptım. Böyle. Şu anda kapı. Kapıyı da aktif bıraktım. Normalde orijinalinde olmayan bir şey. Ama bunun orijinal olmadığını kimse anlamaz çünkü kamyonet modelinde zaten bu var. Burada da abi Türkiye'deki gibi ruhsata işleme durumları, mevzuları var mı? Tabii. Bu aracın evraklarının tamamlanması da çok uzun bir süreç aldı. Yani bunu röntgene dahi koydular. Acaba başka bir arabadan change mi diye. Birçok yerini bana kazıttı, röntgenlediler. Bazı yerlerini kazıtmadan röntgenledi. Motoru falan incelediler. Ondan sonra ruhsatladılar zaten. Zaten ruhsatı vardı. Ama arabada bir şeyler olmuş olduğu için, yenilik olmuş olduğu için bunu kontrol ettiler. Kalan her şey orijinal. Yani fabrikada neyse bu. Özelliklerini bunda ben bozmadım. Yani diyelim şu fabrikada şu cam değildi, ben cam koymuş olabilirim. Ama genel olarak her şey yani motor 1945 yılında üretilmiş fabrika motor. Yani 2. Dünya Savaşı'nın kazanılmasına atıf edilerek yapılmış bir motor. Kerpiç motor derler çünkü kare şeklinde, kerpiç şeklinde bir motor bu. Orijinal kendi motoru. Tabii bunların hepsi rektifiye edilip güzelleştirildi, gücü artırıldı falan. Böyle bir araba. Şimdi modeli ne olarak geçiyor demiştin abi? Gaz 69A. Bu modeli Gaz 69A. A olursa kabrelet olur, binek olur. 69 olursa kamyonet olur. Dış görüntüsü birebir aynı, hiç anlamazsınız. Sadece kabrelette arkada koltuk, kamyonette arkada iki yanda koltuk. Bu arabanın bir özelliği daha var aslında şu. Bu araba %100 benim elimden çıktı. Yani bunda bir boyacı çalışmadı, bir motorcu çalışmadı.
Elektrikçi şöyle çalıştı. Sadece benim takmış olduğum sistemin kablolarını bağladılar. Tesisat yaptı. Bunun haricinde camı, fitili, boyası her şeyi benim elimden çıktı ve tam 2 yıl sürdü. Burada bir iki özel şey göstereceğim. Mesela şu görmüş olduğunuz adı neyse şu teneke diyelim biz. Mesela o benim kendi imalatım. Öyle bir parçayı bulup satın alamazsınız. Mesela şuradaki bağlantı benim imalatım. Örnek veriyorum. Şuradaki kelepçeler, gaz çubukları benim imalatım. Çünkü bunların yenisini bulma şansınız yok. Bunları ben kendi el becerimle yapıp daha sonra kaplatarak orijinal görüntüsüne getirdim. Daha böyle burada görmediğimiz birçok detay benim elimden çok orijinal çıktı. Yani olmuş çünkü yok. Yani bulamazsınız. Tam 2 yıl sürdü. 11 sefer boyandı bu araba. 11 sefer. O kadar neden abi? Şöyle bir boyattık, aldığımız boya kurumadı. Bir zamanda kurumadı. İkincisini yaptırdık, rengi tutmadı. Üçüncüsünü yaptırdık, arabayı bitirmeden acemiyiz. Boya bitti, dördüncüsünü yaptığımızda renk ona uymadı. O işte. Fıkra gibi olmuş abi. Yani ama dediğim gibi tamamen boyası da dahil olmak üzere. Dizayn, mesela bu tampon dizaynı Macaristan'dan, Bulgaristan'dan benden istediler. Bunun orijinali düz. Bizim 124 arabalar var ya, düz şey olur tamponu böyle küçük, oydu. Ama buna çevirdim çünkü çok arabanın görüntüsünü bozuyordu. Bu görmüş olduğun şu parçalar eski pazarından alınmış, çürük, kırık, camı yok, içi parlak olmayan, civataları eksik. İşte bunlar alınıp kendi karakterine uygun civatalar görüyor musunuz? Hem anahtar hem tornavida ağızlı. İşte bu eski Sovyet civataları bulunup kaplamacıya götürülüp, kaplatılıp vesaire bu hale dönüştürülmüş. Normalde ben bir tane eskisini şimdi bunu size göstereceğim. Burada gördüğünüz hiçbir şey bunlar yeni alınmadı. Bunların hepsi işte 30 yıllık, 20 yıllık kırık döşük şeyler revize edilip takıldı. Bazı parçaları benim imalatım. Mesela şu tamamen satın alınan bir şey değil. %100 benim imalatım. Bu şekilde. Bu mesela infrared askeri aydınlatmadır. Mesela bunu ben hiç bulamadım. Sadece internette gördüm. Kendim burada yaptım. Sıfırdan yaptım. Tamamen sıfırdan yaptım. Çünkü yok, eskisini de bulamıyorsunuz. Öyle bir şansınız yok. Ortaya böyle bir alet çıktı ve bunu çok seviyorlar. Özellikle Ruslar çok hayranlar. Abi işte yolda gelirken fotoğraf çektirmek isteyenler çok fazla. Bir de bazen rahatsızlık verip yolda kaza yapıyorlar. Birisi yanında takılıp sorular sormaya çalışıyor. Başka sorudan sokuluyor. Birbirine kaza yapan arabalar çok oluyor yani. Mesela burada bana çok enteresan, bu askeri bir tesis. Bunu böyle yaptığımızda işi bitiyor. Artık arabanızı branda takabilirsiniz. Şunu bunu yapabilirsiniz. Tabii bunun şu bölgesini ben satın aldım. Şurasını da kendi hayallerime göre kendim imal ettim. Çünkü askeri sistemde böyle bir şey zaten yok. Herkese şu kılıf mesela ben kendi kafama göre böyle bir kılıf güzel olur deyip dizayn ettim. Bunları falan böyle. Yakıtı nasıl abi burada? Yakıtı görmüşken. Bak bu çok enteresan bir bölge. Bakın burada yakıt koymayınız diye şey var. Evet. Evet, bu çok enteresan, siz gördünüz. Ben buradan bir şey alacağım şimdi. Ben dağcıyım. Dağlarda bir şeyi yıkarken, elinizi yıkarken falan kaptan yaparsak bunları çok fazla su kaybı oluyor ve rahat edemiyoruz. Bunun içinde şu anda 31 litre kaynak suyu var. Ben sürekli dağdan dolduruyorum bunu. Oradan dolduruyorum. Buradan, su kaynak deposu için. Tabii duş da alıyorum. Ellerimi de yıkıyorum. Kaplarımı da yıkıyorum kirlenmiş. En kullanışlı malzemelerden birisi bu. Şimdi bagajı açınca içeride de göreceğiz onu. Çok orijinal bir araç olmuş ya. Tabii bu arabanın özelliğinde olmayan bir şey. Benim yaptığım bir şey. Şimdi bagajım. Bütün kamp ekipleri burada. Açalım bunu. Şu gördüğünüz o su deposu benim yaptığım Dor alüminyumdan. Burası göstergesi. Burada da işte artık başlayalım. Yani çadırım, mutfak malzemelerim, alet edevatım, ecza çantam. Bu da az önce bahsetmiş olduğum şey var ya, oto yıkama, duş falan bunun içinde. Gördüğünüz gibi burada benim kararkalarım, yani ocaklarım falan bunun içinde hepsi.
Hazır. Sadece daha giderken işte bir yarım kilo biraz ekmek alınca bunun işi bitiyor. Emin abi dağcı, tabiatı çok seviyor. Biz sizden önce biraz konuşmuştuk. Ve yani bildiğiniz abi ev. Ve işin asıl bahsetmek istediğim, şimdi güzel bir proje var abi sizin. Uzun bir yolculuk hayaliniz var. Ben demin o heyecanı yaşadım, hissettim. Abi nasıl bir yol sizi bekliyor? Çok güzel bir yol bizi bekliyor. Öncelikle Orhun abideleri bizi bekliyor. Yani yolculuk Orhun abideleriyle başlayacak ve benim için yolculuğun en önemli yanı da bu. Onunla başlayacak. Devamı da o anıyı da içine saklayacak, içine alacak şekilde bir kitap yazmayla geçecek. Aslında yolculuğun devamı hem bir gezi hem de kitap yazmak için bir zaman, kendime zaman ayırmak olacak. Çünkü benim yolculuğum bir noktadan bir noktaya ulaşmaktan daha ziyade kendime zaman ayırıp uygun zamanlar, uygun mekanlarda kafamı dinleyip kitabımı yazabilmek olacak. Çok güzel. Aynı zamanda paylaşım yapıyor musunuz abi? İnsanlar sizin bu yolculuğunuzu izleyebilir mi? Nasıl izleyebilir? YouTube'dan sürekli paylaşacağım. Nasıl bulabilirler? Emin Keleş. YouTube'da Olarak? Emin Keleş. Evet. Tamamdır. O şekilde. Bu yolculuk için ikinci arabamızı yapacağız. 2 araba beraber çıkacağız. İkinci arabamızı yapmaya başladık. Nasıl başladık? İşte onu da görelim. Burada. İkinci arabamız burada. Bu araba olacak arkadaşlar. Bu araba olacak. Bunun bazı parçalarını göstereyim. Parçalanmış vaziyette burada. Bakın. Tamponlar. Araba burada yani. Kasa burada. İşte bu araba olacak. motor şanzıman şey gibi, diferansiyel gibi parçaları kendi hayallerimize göre kendimiz toplayacağız. Elimizde hazır hiçbir şey yok. Motor şanzıman diferansiyelleri yok. Bunlara karar verip kendimiz kullanacağız. Bu ne kadar sürecek? Herhalde çok vaktiniz de yok sanki bitirmek için. Şu anda 8 ayımız kaldı. 8 ay içinde çok kolay yetiştireceğiz. Evet. Problem yapmayacağız. Toplam yapacağınız kilometre neydi? 18.000 kilometrelik bir yolculuk. 18.000. Kırgızistan, Kazakistan, Moğolistan, Baykal Gölü, Yalta ve Karadeniz'in etrafından Trabzon. Merodobi çiftliği. Orada. İsterseniz bakın burada bu arabaya mahsus bir buzdolabı yapıyorum. Kendim yapıyorum. Çünkü arabanın ölçülerine uyması lazım. Hazır bir buzdolabı arabaya uymaz. Burada gördüğünüz gibi arabanın markası ve şey. Evet. İşte burada göstergeleri vesaire olacak. Bitmek üzere. Harika. Evet. Harika abi. Ofisimize bir bakalım mı? Olur abi, çok güzel olur. Gel. Ofis sanat galerisi gibi. Duvarda fotoğraflar. Emin abi bu arada fotoğrafçı. Yani burada çektiği fotoğraflar var. Ben özellikle kuşlarla alakalı çektiği fotoğrafları gördüm. Harika fotoğraflar. Şuradan da size yakından göstereyim. Ki Emin abi bahsetsin abi. Söz sende. Burası Bodrum. Burası Bodrum. Burası bugün gideceğimiz Başuy Çingen Dağı. Benim çok sevdiğim bir dağ. Burası Kosmodrom, uzay üssü. Ben uzay üssünde bir hafta bulundum. İnsanlı roket uçuşunu videoya çektim. Bunlar radyo kontrol helikopterler. Benim yaptığım helikopterler. Ortalama 160 km hızla uçabilirler. Bu aynı zamanda roket atma özelliğine sahip. Bu büyük, bunlar 2 metre çapında büyük bir araba boyutunda helikopterler. Abi sen bunları bilmiyordum yaptığını Evet, ya. Bunlar nerede şu an? İlk hobim buydu. Türkiye'deler. Bir kısmını burada yaptım, götürdüm. İlk hobim buydu. Ama uçurması çok fazla kabiliyet gerektiriyor. Hata affetmiyor. Kırım kaza her zaman var. Onun için onu yavaş yavaş sadece bittiğinde duruyorlar. Anladım. Burası benim Merodobi çiftliğinden bir görüntü. Trabzon. Trabzon urmaları. Çingen Dağı, hakeza. Burası da ne harabeleri, bizim Trabzon'da harabeler var, ismini unuttum. Yani bizim Arsin'de bu da. Burası Muş, enteresan olan şuraya leyleklerin yapılması kubbeye. Burası Trabzon gene. Böyle burada da bulduğum her türlü, yani bakın mesela bu kimsenin dikkatini çekmez. Bu Amerikan malı. Bir şanzımanlı gemi yapmak için 1918'de üretilmiş, gemi için üretilmiş çift devirli bir matkap. 1918 Millers'ın matkabı. Bu çok önemli bir şey yani. Tarihi eser resmen. Evet, normalde dikkat çekmeyebilir. Abi 100 yıldan fazla yani. Evet. Ve burada gene dikkat çekecek şu mesela, bu
havadan karaya video çekmek için yapılmış askeri, ya 7 kilo ağırlığında bu askeri bir video kayıt cihazı. Üstünden tank geçse kırılmaz, özel bir şey. Şuraya bakın. Bunlar kaç yıllık abi? Bunların mesela şu 70 yılına ait. Bunun özelliği tamamen hiç kullanılmamış olması. Sıfır. Şimdi aşamayız bunu. Sıfır. Tamamen sıfır, hiç kullanılmamış bir sinema ve filmlerim de var. Bu Alman malı, 1945'li yıllara ait olduğu söyleniyor ya da daha öncesine ait fotoğraf makinesi. Bunlar bu arada işlevsel olarak da sürdürüyor mu işlevselliğini? Hepsi çalışıyor. Mesela şunlardan istediğimizi çalıştırıp film seyredebiliriz şu an. Vay. Tabii. Yani çalışmayan bir şey yok. Tabii burada daha benim önem verdiklerimden bir tanesi. Mesela bu 45 yılına ait bir radyo. Şu anda da çalışıyor. Ama nereye çektiğini biz de bilmiyoruz. Dilini kimse anlayamadı yani. Bu Sovyetler Birliği'nde yasaklanmış bir radyo. Zamanında Amerika'yı dinleyebildikleri için insanlar yasaklamışlar bir zamanlar bu radyoyu. Önemli bir şey. Bu gördüğümüz cihaz bugünün navigasyonu diyelim biz. Yani 1920'li yıllarda uzayın haritası bununla yapılıyordu. Ya da işte bir gemi bulunduğu noktayı bununla tespit edebiliyordu. Bu da bugün teodalit dediğimiz inşaat yaparken kullanılan teodalitin atası. Bu da 1920'li yıllara ait. Gördüğünüz gibi kutusu bile tamamen çivileri dahi pirinçten. Çok önemli bir şey. Bu da Carl Zeiss Alman malı. Bunları ben hep eskicilerde bulup topluyorum. Abi müthiş bir koleksiyon. Türkiye'de Evet. Bir kısmını Türkiye'ye götürdüm güzellerinden. Götürebildiğim hayret. Burada bir fotoğraf makinemiz var. Arabada çok kullanıyorum. Arabamda da bunun şeyi var. Bu askeri bir fotoğraf makinesi. Yani KGB zamanında stabilizer olmadığı zaman KGB bunu şeyde kullanmış. Uzaktan video fotoğraf çekmekte. Bakın hepsi bağlı ama şuradan açarsak makineyi aldık. Buradan açtık. Dostlar şuna bakın. Evet. Emin abi nasıl bir tasarım yapmışlar? Bu da işlevsiz şey mi? Tabii. Şimdi bunun da stabilizer olmadığı yıllarda uzaktan fotoğraf çekmek için bunu yapmışlar. Gördüğünüz gibi fokus. Hayatımda ilk defa böyle bir fotoğraf makinesi görüyorum. Şu fotoğraf ve buraya bastığınız zaman denkleşiyor, düşüyor. Arkadaşlar şuna bakın ya. Şimdi tabii bunun böyle bir fotoğraf makinesi. Ben bu aracı yaptığımda askeri bir araçta bir de silah olması gerekiyordu. Dolayısıyla bu aracı yaptığımda bunun ortasına da bir silahlık yaptım ben. Getiriyorum. Şimdi bu benim kafama çok vuruyor. İki koltuğun ortasında duruyor bu normalde. Ve bu da orada duruyor. Benim arabam da bu her zaman böyle. Bunu siz mi yaptınız abi? Evet, benim mimarım. Dedim ya burada ben yapıyorum. Bu arabanın ortasında bunun yeri var. İki koltuğun ortasında duruyor. Bu şekilde ben geziyorum. Çünkü askeri araçta bir tane de silah olmalı. Evet. Ama bu silahın bir özelliği var. Bir de sloganı var. Meşhur bir slogan. Öldürme yaşat. Bununla ateş ettiğimiz her şeyin fotoğrafını alır yaşatırız. Çok güzel bir mesaj abi. Ve çok güzel bir tasarım olmuş. Hatta şey yapmazsak, şöyle bir korkum olmazsa, Rusya şu anda savaş halinde, dünya savaş halinde. Başarabilirsek yani yolculuğumun adını da öldürme yaşat koymak istiyorum. Bunu daha çok da av hayvanları anlamında kullanmak istiyorum. Yani bunu da takacağım. Arabanın üzerinde de öldürme yaşat diye av hayvanlarını paylaşacağım. Yolculuğun da bir teması olsun istiyorum. Ama %100 henüz güven veremedik bana bunu yapmak. Çünkü Rusya'nın içine gireceksin ve savaş halindeler. Evet. Bu nasıl bir antipati toplar şu anda bilmiyorum. Evet. Bir şey olabilir abi. Bu düşünce maalesef bir karşı şey bulabilir belki. Yani onun için ona daha henüz karar veremedim. Bir de görsel olarak da. Yani. Ama mesaj harika olur abi. Sadece arabada kullanabileceğim bölüm için bunu yaptım. Arabanın ölçülerini tabii kullanıyorum bunları yaparken. Bagajda çok yer kaplamaması adına. Evet. Burada. Bakın burada şöyle yapalım. Bu da arabanın içerisinde bir... Sadece arabada acil ihtiyaç duyduğum şeyleri buraya koydum. Böyle.
İçerisinde pompa, delme, vida sökme. Bu ateş yakmakta çok işime yarıyor kampta. Hı. Burası hava pompası. Arabama ihtiyaç olmadı ama olabilir. Başkadan oluyor. Bu da darbeli matkap. Ne işe yarıyor? Çadır kurduğum bazı bölgeler kayalık. Sadece kaya. Çadırı sabitlemek için bir şey yere çakamayacağımdan dolayı. Bakın burada benim çadır şeyi kullanıyorum bunları. Çivisi olarak kullanıyorum. Bunu şeye basıyorum. Kayaya. Bunların halkaları var ve çadırı bağlı. Onun için de bu darbeli matkabı yanımda sürekli bulunduruyorum. Bu da zaten çok işime yarıyor. Ah evet, tamam. En çok işime yarayanlardan bir tane. Bir aparatı var. Telefon da şarj edebiliriz bununla. El feneri olarak da kullanabiliriz. Bu bataryalar çok güzel. Odun kesersem hiç durmadan yarım gün çalışabilir. Hiç durmadan. Çok rahat edilir. Bütün bir ekipmanı kurmuşsun. Araç resmen ev gibi. Yani herhalde yolda kesinlikle kalmazsın çünkü kendin tamir edebileceğin bütün ekipmanların var. Evet. Şimdi böyle bir en şey önemlisi var. bilgi, deneyim, tecrübe var yani. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Ben bu arabayı yaparken hep şey söyledim. İşte şu parçayı tak, elektronik daha az benzin yakacak. İşte şu direksiyon kutusunu tak, hidrolik daha kolay dönecek filan. Ama öyle bir arabayla yola çıkıp arıza yaptığınızda size hem yedek parça hem de usta ihtiyacınız olacak. Elektronik koyduklarınız daha büyük bir bela. Bu araba tamamen bildiğimiz 40'lı 50'li yıllarda yapılan mekanik bir araba. Yani şartlar ne olursa olsun eğer bir çekiç, bir pense, bir tornavidanız varsa bu arabayla dünyayı gezebilirsiniz. Ben onun için hiçbir şekilde eski mekaniklerden taviz vermedim. Hala daha vermeyeceğim. Araç tamamen sökülebiliyor. Her şeyini kendim yolda yapıp devam edebilirim. Hiç önemli değil. Yani Allah kaza, yangın falan vermesin. Arıza diye bir şey söz konusu olduğu zaman kesinlikle yolda kalacağım. En ağır arıza da yani motoru söksem 2 gün. Ama o basit durmalarda yarım saat 10 dakikada her şeyi yapabilirim. İhtiyaç da yok. Aslında ben arabayı toplarken fabrikanın da daha sonra iyileştirdiği ya da iyileştirmedi ama bilinen arıza çıkaran yerlerini tecrübeli arkadaşlardan öğrenip oralarını da update ettim. Oralarını da artık arıza yapılmayacak şekilde düzeltip, değiştirip yaptım. 10.000 kilometreyi doldurdum ve dere, tepe, dağ, ekstrem yaparak daha maşallah bana mısın? Çok güzel abi, harika. 10 yaşında Muş'a gittim. Trabzon gibi bir peyzaj olan şehirden Muş gibi çöl bir şehire gittim. Ve hep Trabzon hayaliyle yaşadım. İşte bir gün döneceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım hayalleriyle yaşadım. Bu hayallerle yaşarken belki bilinçaltımda bir fotoğraf da oluştu. Bunları yapacaksın diye. Tabii bunları zaman içerisinde her istediğimiz zaman oluşmadı. 40-45 yaşlarından sonra daha çok. Bu maddi bir olay değil. Beyin olarak hazır oldum. Yani ben 45 yaşından önce çok daha büyük paralarım oldu bu hayallerimi yapacak. Ama beyin olarak hazır değildim. Şimdi o paraların belki onda biri bende yok ama bu hayallerimi çok daha kolay yapabiliyorum. Bu tamamen istemekle alakalı. Bir şey yapmak istemekle alakalı. Parayla hiç alakası yok. Ben buna kanaat getirdim. İşte o zamanki hayallerimde şey vardı. Çocukken Trabzon'a döneceğim. Deniz kenarından bir yer alacağım. Orada bir hangar yapıp eski araba restore edeceğim. Para kazanmak için de sahil yolunun üzerinde bir petrol ofisi kuracağım. Böyle bir hayalim vardı. Yani şeyin hiç olmadı. Yani o hayali yapmak için de o zaman 1 milyon mark istiyordum. Yani doyarken Allah'ım 1 milyon mark veriyordum. Sonra yok önce 1 milyon liraydı. Sonra her yıl enflasyon olduğu için işte 2 milyon yaptım. Sonra 3 milyon ve 6 milyon lira yaptığım zaman dedim ki böyle olmuyor. Yani ben de sözümü tutmuyorum. Evet. Başka istiyorum. Dedim ki Allah'ım 11 milyon mark. Çünkü 6 milyon lira. Kuru değiştirdiniz abi. He? Kuru değiştirdiniz diyorum artık. Kura çevirdim, marka çevirdim. Başka çarem yok yoksa hayal olmayacak. Evet hiçbir zaman 11 milyon markım olmadı ama hayallerimin hepsini yaptım. Yani bu çok enteresandır. Bakın altına çiziyorum. Başkaları da bunu bilsin. Bir şey yapmak için paraya ihtiyaç yok. İstemek gerekiyor. Hayatımda 11 milyon marka üst üste hiçbir zaman koyamadım. Ama o hayallerimi de geçtim. Yani daha sonra kendi çapımda uçak denilebilecek 2 kişilik bir uçak da yaptım. Onunla uçtum da yani. Bunu parayla satın alamazsınız hiçbir zaman. Dolayısıyla bu uçak sonra düştü biliyorsun değil mi? Pilotun hala yaralı. Düştüm abi. Uçak düşmedi, pilot düşürdü yani uçak. Onun motorunu daha çok ben tasarlamıştım. Yanlış devirde kullandı, ikaz etmeme rağmen düşük devirde kullandım. Sonra sola dönüyorum diye yere döndü.
Yeni gördüğünde de artık o devirde kalkmadı bir daha. Çok ama iyi yani toparlıyor. Buna da oradan selam olsun abi. Yani ben tekrar işin altını çizmek istiyorum. Hayal kurmak için para hesabı yapmasın. Hayalleri yapmakla paranın alakası yok. Bir de bu kadar ekipman, bu kadar işte yapılan şey para karşılığı yoktur yani. Çünkü burada abi sen hayatını resmen veriyorsun. Bugün pazar olmasına rağmen geleceksin. Buradasın. Malzeme için bir yere nereye gideceksin? Şimdi 110 kilometre gideceğiz malzeme. Dağ köylerinde malzeme arayacağız. Tabii o da bize. Ben ondan da keyif alıyorum. Evet. Yolu sevmek bu değil mi işte Emin abi tam olarak? Şimdi bravo. Birçok kişiyi bugün mesela işte dağa gidelim. Oradan işte bir tane parça alacağız. Alacağımız parça 5 dolarlık bir parça. Bulacağımız parça. Bir günümüz gidip ya ben bir günümü feda edemem. Ya o dağa gitmek zaten kendi başına bir zevk. Zaten mesele orada yani. Ama bunu insanların birçoğu tabii algılamıyor. Belki de onun hayalleri o değil. O ayrı bir konu. Evet, bana da çok geliyor. Böyle bazen diyor ki insanlar ya dünyayı geziyorsun işte çok mu zenginsin? Ya diyorum ki ben yolda hiç zengin çok görmüyorum. Yani cesur insanlar aslında bu yolculuğa çıkıyor, seyahat. Aşkla yürüyenler dünyayı geziyor aşı veyahut da burada bir dünya turundasınız aslında. Burada bir yolculuktasınız. Aşkla yürüdüğü zaman insan yapabiliyor böyle şeyleri. Yani o yüzden gerçekten şu anda her şeyin arkasına sığınıyor insan. Maddiye olduğu için yapamadığını söylüyor ama bence bir şey istendiği zaman kesinlikle üstesinden gelinebilir yani. Dediğiniz gibi abi. Ben mesela bu arabayı yaptığımda toplam masrafım zannederim 20.000 dolara yakın para gitti. Acemiydim. İlk topladığım araba. Her malzemeden bir defa aldım yanlış almışım. Bir defa uyguladım yanlış uygulamışım. Yani 3x3 masraf ettim arabaya. Ama ben 18.000 dolar alıp buraya koyup arabaya başlamadım. Bakın bunu çok ciddi söylüyorum. Yani burada video çekiyorsunuz zamanında konuşmuyorum. Arkadaşlar bilir. Gidiyorum restorana 180 bin son param var. Yemek yesem biter. Bak böyle günler oluyor. Yani normalde ben parasız bir adam değilim ama o gün için öyle, o ay için öyle. Biter. Ama yarın bu araba için bir tane rulman alacağım. 120 bin son rulman. Yarın onu alırsam şanzımanı toplayacağım. Ciddi söylüyorum yemek yemeden eve gittim. İşte çünkü bu. yarın sabah o rulmanı alıp geldim burada keyifle şanzımanı topladım. Yani manevi doygunluk değil mi Emin abi? İşte manevi olarak orada bir haz var ve o haz seni doyuruyor. Evet. Orada karnın miden doyuyor ama sen diyorsun ki ya ben midem doyar. Doyar. Yarım doyar. Ama oradaki manevi haz da böyle eserleri ortaya çıkarttırıyor işte. Evet. Müthiş bir motivasyon kaynağı oldu benim için. Yani. Şimdi şöyle bir şey daha var. Mesela bu arabalar, bu Gaz 69'lar Sovyetler Birliği'nin genel maksat aracı olarak üretilmiş zamanında. Yani şöyle düşünün, itfaiye, roket atar, temizlik, cenaze, yangın, yolcu taşıma, askeri hizmetler, makam arabası hepsi bu Gaz 69. Dolayısıyla özellikle bu ülkelerde yaşayan 50 yaş üstü insanların hepsinin bu arabalarda çok büyük anıları var. Düşünsenize hiç araba yok ama bütün hizmetinizi bunlar karşılıyor. Şimdi adamlar yolda beni görüyorlar. Şimdi bu arabalardan normalde var. Yani eski püskü, çimento taşıyan dağ köylerinde filan kum taşıyan böyle ağır işleri yapan bu arabalardan kırık dökükleri var. Ama böyle emek verilmiş, yapılmış ve trafiğin içerisinde normal arabalar gibi giden bir araba görünce beni durduruyorlar ve adamlar gerçek söylüyorum. Özellikle Türk olduğunu gördükten sonra önce beni Rus diye durduruyorlar. Tip de Rus'a benziyor. Bir de milletin kafasında şu var, bu arabaya Rus biner. Ya da böyle bir onarımı Rus yapabilir. Bu belgede böyle bir mantık var. Beni Rus diye durduruyor. Türk olduğumu öğrendikten sonra benden çok daha yaşlı insanlar önümde eğilip sonsuz Türkçe teşekkür ediyorlar. Gerçekten bunu defalarca yaşadım. Çok büyük duygusal bir an abi. Evet. Muhteşem bir şey. Ne hatırası var. Neler canlandırmıştır göz önünde muhtemelen o insanlarda. Bir şey söyleyeceğim. Bu geçmişe dayalı bir şey değil ama güzel bir an. En çok gururlandığım günlerden bir gün. Kazakistan'a gittim arkadaşımla. Yaz. Şehire gelirken bir şeyde durduk. Işıklarda durduk. Sağımızda da başka bir araba vardı. Mesela herkes arabanın modelini sorar, ne kadar benzin yediğini sorar. İşte fabrikadan mı satın aldınız, yeni mi satın aldınız, siz mi yaptınız gibi sorularla çok karşılaşıyoruz. Ama o şöyle dedi. İyi akşamlar arkadaşlar dedi. Ha, bu ne anlama geliyor biliyor musun? Birileri şunu biliyor. Taşkent'te bir çılgın var ve o bir Türk. Oradan çok bozuldu. Hakkında bana çok bilgi vermedi ama şunu söyleyeyim. Dedi ki eğer bir gün satmak zorunda olursan ya bir Mercedes ya bir BMW karşılığı sat. Onun aşağısında verme. Ki ben bunu 70 dolar aldım. Şimdi kime anlatırsın?
Evet. Ha şu pazar günü benim dostlarım birçoğu kahveye gider, akşama kadar duman altında o oynar. Ama ben her pazar eski pazarına giderim, çok keyif alırım. Param olsa o pazarı alıp bir yere kuracağım kendim için, hepsini yani. Ama onu anlayacak da bir göz gerekmiyor mu Emin abi? Şimdi sen mesela önce kabını gördün bunu aldığın zaman ve dedin ki pirinçleri gördün. Evet. $70 dedi. Ya dedin kabını bile. Tavuk bunun $70'dan çok daha pahalıdır yani. Ve içerisinde cihaz çıktı. Bu Teodalit'in Atas. Çok gelişmiş bir cihaz. Ve böyle İşte onu idrak edecek bir göz olunca da muhtemelen yani oluyor. Bu koleksiyon toplanıyor. Yoksa bilmeyen bir insan yani görmez yani. Ya mesela şu matkabı diyorum, bu matkap orada murç var, çekiçler var, levyeler var mesela. Şunun bulunduğu ortamda normal bir göz bunu seçmez. Hiçbir şekilde seçemez yani. Ama ben bir gördüm burada farklı bir olay var. Orijinal boyası üzerinde Millers Amerika. Yani onu normal bir göz fark edemez. Bu Sovyetler Birliği'nden kalan malzemeler. Özellikle Taşkent Sovyetler Birliği'nin ticari başkenti olması sebebiyle burada çok daha fazla teknoloji var. Uçak fabrikası burada. İşte denizaltıların izolasyon sistemini yapan fabrikalar burada. Çok devasa fabrikalar, akıl alır gibi değil. Yani bir torna düşünün, 8-10 katlı bir apartmandan daha büyük bir torna hayal edin. Ben burada bunları görüyorum fabrikaların içinde. Sovyetlerden kalmış. Şu anda kullanamıyorlar zaten. Dolayısıyla çok şey kaldı. Bir de bir şey daha var burada. Mesela ilkokul talebeleri için bile burada pazarda görürsünüz. Benim de zaman zaman görüyorum, çok seviyorum. İlkokul talebesi eğer marangoz büyüyecekse şöyle sandıklar var. İçinde rende, testere, şu delme aletleri. İlkokulda çocuk onlarla oynamaya başlıyor. Ve bunlardan binlerce üretmişler. Mesela ben gidiyorum bir tane torna görüyorum. Diyorum ki çok küçük güzel bir torna. Bunlar ne yapılır? Diyorlar ki bu okullardan gelenler. Yüzlerce, binlerce var. Çocuk okulda onunla başlıyor hayata. Tornayla başlıyor. Yani Sovyetler Birliği eğitime gerçek anlamda bilgi vermiş. Kağıt üzerinden sana ezber yaptırmamış. Aleti kullandırmış. Çocuk ya. Çok güzel şeyler var. Yani bu manada pazarda akıl almayacak derecede malzemeler var. Ama tabii Sovyetler dağılalı 30 yılı geçti. 35-40 yıl oldu. Tabii bunlar yavaş yavaş azaldılar. Ama bu pazarlar özelliğini yitirmedi. Şimdi bütün insanlar tüm ihtiyaçlarını oradan karşıladığı için şu anda %30 eski, %70 yeni olmak üzere insanlar gene o pazarlarda ihtiyaç karşılamaya devam ediyorlar. Bakın o fotoğraf makinesi şimdi nasıl küçülüyor. Bu makine bunu da söktüğün zaman küçücük bir paket kaldı elinde. Evet. Bunlar kırmızı oda. Çok eski değil, 80'li yılların. Böyle fotoğrafların kağıda düşürüldüğü yer. Ben size fosil göstereyim. Çok güzel olur abi. Taşlara da ilgim var abi, alakam var benim. Bakın bunlar bizim bildiğimiz midye. Yani şu midyenin kırılamayan bölgeleri. Yaklaşık 400 milyon yıl önce dağ yarılıp yukarıya çıktığında dağla birlikte yukarıya çıkmış. Bunlar böyle bir tane değil, büyük bir kütlesiz kaya zannediyorsunuz ama kopardığınızda elinize bu geliyor. Okyanusun dibinden çıktığında bunların büyüklüğünü tahmin edin. Bu o kırılamayan bölgesi yani. Bunlar midyeler. Kaç bin metrede buldunuz abi bunu? Bunları 1700 metreden aldım. Daha yukarıda olanları da var. Ama 1700 metrede bir bölge var. Tamamen bundan diyebilirim toprak yapısı. Midye. Bak bu benim revizyon ettiğim çok eski bir marş motoru. Bunun özelliği şu, arabanın içinde bir pedal var. Siz pedala bastığınızda otomatik olur. Arabalarda otomatik vardır. Kontakla şu elektrikle atar. Bunda öyle değil. Arabanın içinde pedal var. Basıyorsunuz. Bastığınızda hem burada elektriği harekete geçiriyor hem de dişliği ileriye atıyor.
İş ileri attığında çalışıyor, bıraktığınızda zaten motor çalışmış oluyor. Bu da enteresan bir şey. O far işte bu. Bu ha. İşte bundan o çıkıyor ortaya. Yani hiçbir şeyden hazır alıp yeni takamıyor. Birçok kişi benim burada böyle işler yaptığımı biliyor ya. Zamanla önce ben birçok şeyi parayla arıyorum, oradan arıyorum, bulacak yeri soruşturuyorum. Zamanla insanlar benim burada böyle şeyler yaptığımı öğrenince kendileri geliyorlar. Mesela buna yeni bir motor yapmak istiyorum. Yani hibrit bir motor. İşte birisi geliyor, abi diyor bunlar bende var. İşte bu falan modelin bu su pompası hiçbir zaman bozulmaz. Bunu tak ve bunlar parasız geliyor. Hediye geliyorlar. Senin böyle bu hevesli olduğunu motorluklar için hem de bu aynı şekilde şey için de geçerli. Buradaki alet edevat için de. Bir kişi gelip bir görüyor, ya diyor benim dedemden kalmış garajda bir şeyler var, ne olduklarını bir koli getirip bırakıp gidiyor. İçinde ne olduğunu da bilmiyor. Benim işime yarar diye bırakıp gidiyorlar ya. Zamanla böyle gelişmeler de oluyor. Emin abi bu arada spor da yapıyorsun herhalde. Ben boksörüm. İp atlamazsam olmaz. Ha, boksörsün. Ben boksörüm. Türkiye şampiyonu boksörüm. Aa, ben onu bilmiyordum. Öğreniyorum abi. İp atlamazsam olmaz. Dostlar şimdi 100-110 kilometre geldik. Emin abi bir parça bakıyor araca. Burada bilmiyorduk normalde. Kulaktan dolma bir şeyle geldik. Burada eski parçalar var. Şuraya bakın. Abi neler var burada ya. Tarih yatıyor resmen. Şimdi bu araçların arasında kendi işine yarayan o malzemeyi bulmaya çalışacak. Gaz 51 doğru mu? Bu gaz 51. Bunu başka arabalarla şey yapmışlar. Update etmişler yani. Tuning yapmışlar eski zamana göre. Ha, tent boladı ha. Bu boncuk tent olmuş gereğiydi. Ki bana şurası lazım. Şurası lazım opşi. Lakin bu Pridelka yapıldı. İşte bu öldü. Orijinalden çıktı. Silecekleri buraya indi. Bu başka bir araba oldu. Lakin güzel yapmışlar yani. Kapı bir gereği. Başkası yok mu? Diyor, kaçın kere mi top denemez? Tak diyorum. Ha, Ne zaman vakt gerek? muamması yok. Benim Bak, babam bence nemesi gerek bilirsiniz mi? Bunun pick-up 4 eşiklimez, 2 de eşikli. Şunların tazesi olsa bu yan taze. Bu yan renge boladı. İki şuların tazesi gerek. Çirimegen. Al. Neç bu? 100 bin. 100 bin çok ayıptım. Oldu mu? Yok 100 bini almadım. Kıymet geliştir. 50 bine aldım. Kop neresi alacağız biz? Bunu 50 bine al. Yok bunu dur. Şu anda bazı parçaları alayım. Her zaman göremeyebilirim. Bunlar düzgün parçalar. 100 bin. Yani 400 bin bu. Şimdi gelin. Başka daha şekillerimiz. Bu ikisi 4, 2. 25'ten 100. 3, 4. 5, 6. 6 sesi. 150 bin de. 150 bin. Bu Telefon kılasan koyun- tayar değilsen de kelimen. Lakin bunlarını akurat almış gerek değil mi?